sevgili dostlar, Portland Atölye ile yemekler yapmaya devam ediyoruz. Şimdi de tavukla bir yemek yapacağız. Biliyorsunuz tavuğu lezzetlendirmek gerçekten zordur. İş tavuk göğsü ise hiç çekilmez. Bununla ilgili size küçük küçük tüyolar vermek istiyorum ve bir tavuk göğsü nasıl lezzetlendirilir? Bunu da açıkçası size anlatmak istiyorum. Hemen malzemelerimize dönmek istiyorum. Tavuk göğsü az önce de söylediğim gibi gerçekten lezzetlendirmesi çok zor. Şimdi öncelikle bir tavuk göğsümüzü marinasyonlayacağız. Yani marine edeceğiz. Daha doğrusu baharatlandıracağız, tatlandıracağız. Bunun için gerekli malzemeyi söylüyorum. Tavuk göğsü kullanacağım. Yoğurt ve suyunu kullanacağım. Biraz biber salçası kullanacağım. Sarımsak kullanacağım. Biberiye kullanacağım. Tuz kullanacağım. Bir de zeytinyağı kullanacağım. Tavuğu bu sosla, bu marine ile sosladıktan sonra yaklaşık 1 saat buzdolabında bekletmeniz gerekiyor. Çünkü bunun içine işlemesi gerekiyor. Özellikle körili ya da baharatlı tavukları Asya'da bir gece önceden marine ederler ve iyice içine işlesin diye. Tabii ki hemen tavukla ilgili bir şey daha söyleyeyim. Özellikle barbekü sezonu geliyor. Pikniğe gitmeyen yok. Ve bununla ilgili gerçekten bize en çok gelen sorulardan bir tanesi de özellikle tavuğu ve kanadı nasıl tatlandırabiliriz? Bizim ülkemizin damağına göre yapacağımız şey aslında biraz da bu reçeteden geçiyor. Barbekücüler hazır olun. Bu marineyi kanatta yapacaksak içine koymayacağımız tek şey fesleğen olabilir. Yine yoğurt ve yoğurt suyu, biber salçası, sarımsak, biberiye ve bolca tuz. Daha sonra tavuğu servis ederken de değerlendirme ekmeği. Yani gördüğünüz gibi benim bir bayat ekmeğim var. Bunu kızartacağım. Tavuğun altında kullanacağım. Üstünde ise harika bir sos. Yine değerlendirme bir domates. Hemen şöyle yakından göstereyim. Domatesim, yumuşak bir domatesin çekirdeklerini aldım. Küp küp doğradık. Bundan da güzel bir yeşil soğanlı böyle fesleğenli bir sos yapacağız. Çok taze kokuları gelen. Onun için de sosun tarifini veriyorum. Domates, fesleğen, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve birazcık da karabiber. Diri, lezzetli bir sos yapacağız. İlk önce tavuğumuzu marine etmekle, yani lezzetlendirme ile ilgili. Efendim tavuğumuzu böyle alıyoruz. Şuradan kendime bir bıçak seçiyorum. Birazcık kenarını kullanacağım. Yani en başta da dedik ya böyle şıklı sunumlar yapalım diye. Şurasından da böyle hafif alacağım. Buraları kenara alıyorum çünkü daha sonra başka bir üründe de kullanabiliriz. Şimdi bu tür bir tavuğu iyi lezzetlendirmek için tavuk göğsünün birazcık yapacağımız sosun içine de infüz etmesi lazım. Yani geçmiş olması lazım. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4. Evet tavuğumuzu buradan böyle çizikler yaptım. Şimdi efendim ters yönde bakın. Bu hem de biraz sonra sunumda göreceğiz. Bize bir de sunumda kolaylık sağlayacağız. Bakın her iki tarafından da tam aşağı gitmeyecek şekilde tavuğumu hazır attım. Şimdi hemen zeytinyağı, bakın tavuğuma zeytinyağı döküyorum. Efendime söyleyeyim, biberiye yapraklarından atacağım şöyle bakın, şöyle. Biberiye yaprağı atıyorum birkaç tane. Efendime söyleyeyim, yeni bahar. Benim son 1-2 yıldaki tutkum. Acayip. Yani yeni baharı biz böyle dolma işlerinde kuzularda da kullanırız ama tavuğa acayip yakışıyor. Karabiber. Çünkü tavuk göğsünü lezzetlendirmek için baharatta elimizi bol tutuyoruz. Evet, efendim zeytinyağımı koydum, karabiberimi koydum, yeni baharımı koydum. Şimdi yoğurt atıyorum. Yaklaşık yarım kaşık ama burada bir hazine var. Şimdi bu yoğurt suyu asit olduğu için özellikle şiş kebap yaptığınızda ya da sert etlerde bu yoğurt suyunu kullanabilirsiniz. Yani yoğurt suyu salçaya biraz da tuz ilave edip eti bir gece bekletirseniz pamuk gibi olacak. Çünkü bunun asit değeri çok yüksek. Hemen zeytinyağım, biberiyem, yeni baharım, karabiberimi koydum.
yaklaşık yarım kaşık da salçadan koyuyorum. Tuzumu koyuyorum. Tuzumu da koydum. Biberiyemi koydum. Her şeyimi koydum. Şimdi başlıyoruz masaja. Şöyle göstereyim. İyice yedirmemiz lazım. Gelelim eldiven meselesine. Şimdi biraz sonra videoyu izledikten sonra şefim eldiven niye yok? Anlatayım. Aslında bunu ben bir vesileyle anlatmıştım. Biz mutfağa girerken her mutfağın girişinde hijyen ve sanitasyon vardır ve elimizi yıkarız. Bu bir. İkincisi benim eldiveni illa da kullanmamız gereken yer olarak düşündüğüm yer sunum yaparken ya da ürün piştikten sonraki temas. Dolayısıyla bizim ürünü hissetmemiz gerekiyor. Yani size şöyle anlatayım. Sadece olayı tavuk olarak düşünmeyin. Mesela balık temizlediniz. Eldivenle onun üzerindeki kalan pulu ya da içinde kalan kılçığı hissedemezsiniz. Dolayısıyla güzelce bakın böyle tavuğumu yeni bahar, karabiber, zeytinyağı böyle güzel sosladım. Yani şu hale gelmesi gerekiyor. Bunu kanatta da yapabilirsiniz bu arada. Ellerimi yıkayayım, hemen biraz da sarımsak atacağım. Tavuğum hazır. Vallahi ben bunu Portland çıkarmış, ilk defa görüyorum. Portland'da çalışmış olmama rağmen. Çok ilginç ve genelde şu tokmağı kaybederiz biz. Ondan sonra bir çekmecede bir tokmak arama derdi. Buraya tokmaklık koymuşlar. Güzel bir arge, güzel bir tasarım. Hemen yan çeviriyoruz, dövecek. Bir diş sarımsaksa burası, 2-3 dişse burası. Ben bir diş kullanacağım. Valla bu bir kolaylık ve iyi fikir. Ya bu büyük yerde böyle tek sarımsak falan yaptığınızda sarımsak kaybolup gidiyor işin açıkçası. Ben bir diş sarımsak kullanacağım. Hemen küçük yeri kullanıyorum. Birazcık tuz atıyorum. Valla bu sarımsak döveceğini de sevdim. Kadere bak ki yine aynı. El büyüklüğünden dolayı. Buradan sarımsağımı da alıyorum. Bu ürünü sevdim bu arada. Güzelmiş. Şöyle sarımsağımı tavuğun her yerine yediriyorum. Yani şimdi aklıma bunu kapatacak kağıt ya da başka bir şey bulmam gerekiyor derken bunun kapağı da. Vallahi bu da büyük kolaylık. Tavuğum hazır. Şimdi buzdolabına atıyorum. Yaklaşık yarım saat dinlenecek. Daha sonra bu kızartırken pratik bir şekilde sosumu yapacağım. Bu arada fırınları açmayı unutmayın. Fırına süreceğiz. Geliyorum. Evet efendim. Hemen tavuğumuzu almaya gidiyorum. Yarım saat dinlendi. Bakalım performansı nasıl? Hemen getiriyorum. Evet. Tavuğumuz hazır. Şimdi tavuğumu pişirirken bir taraftan da sosumu hazırlamaya başlayacağım. Yakıyorum ocağımı. Evet. Gördüğünüz gibi Cookland'in tavasıyla hemen biraz zeytinyağı atıyorum. Ben tavuk göğsünü açıkçası fazla kurutmuyorum. Önce sosu yapacağım. Daha sonra tavuğumuzun üzerine kaşarını koyup fırına süreceğim ve çok güzel bir tabakla servis edeceğim. Şimdi burada sıra geldi tavuğumu mühürlemeye. Hemen soslanmış tavuğumu tavama atıyorum. Soğuk yağ atıyorum. Sebebi şu, hemen bunu sorabilirsiniz. Soğuk yağ atmamın sebebi şudur arkadaşlar. Dışında yoğurt var. Kızgın bir yağ attığım zaman yoğurt hemen yanacaktır ve simsiyah bir tavuk elde edeceksinizdir. Burada içinde sulu bırakacağım için, bir de fırına gireceği için şöyle hemen çevireceğim ve kenara geçeceğim. Daha sonra sosu yapacağız. Evet. Efendim, şimdi de sosu yapmaya başlıyoruz. Öncelikle yine sos için yaklaşık 2 kaşık zeytinyağımı koyuyorum. Hemen sarımsaklarımı atıyorum. 2 diş sarımsağımı atıyorum. Onları biraz kavuracağım. Çok hafif. Kavurduktan sonra da domatesimi, fesleğenimi, taze soğanımı koyacağım. Bu arada da evet, tavuğumu şöyle bir çevireyim. 2 taraflı
pişsin. Sarımsaklarım kavruluyor. Domatesleri, sarımsağımı attım. Domateslerimi atıyorum. Fesleğeni biraz bol kullanacağım. 3 yaprak fesleğenimi atıyorum. Bir de yeşil soğanım var. Şöyle yeşil soğanlarımı da doğrayıp onları da atıyorum. Tatlandırmak için biraz tuz. Yaklaşık 1 çay kaşığı. Ve karabiberimi atıyorum. Şimdi buradan akışkan bir, hafif akışkan bir domates sosu elde edeceğim. Şimdi efendim, değerlendirme her zaman önem veriyoruz. Ve bunu tavuğumun altında kullanacağım. Şöyle kenarlarını kesiyorum. Ekmeklerimizi atmıyoruz. Şurada alt üst ekmeğimi kızartacağım. Bu arada tavuğum da bu arada size mantolama tekniğini de aslında göstereyim biraz. Şöyle alıyoruz. Kızgın yağla sürekli ürünümüzü alt üst ediyoruz. Mantolama tekniği bu. Yani kızgın yağla şu aralarını da işletin. Ürünümüzü pişiriyoruz. Hatta buna biraz daha biberi atabilirim. Şöyle. Mis gibi de biberiye kokar. Evet, ekmeğim de kızarıyor. Görüyorsunuz, hızlı çalışıyorum. Tavuğum da hazır. Tavuğumun altını kapattım. Ekmeğimin çıtır olmasını bekleyeceğim. Çünkü bunu sunumda kızartacağım. Efendim, yeşil soğanım, sarımsak tanelerim, konkase domatesim böyle biraz ezilmeye yüz tuttuğunda bırakacağım. Ya böyle biraz diri olacak, hafif dişe gelecek. Gördüğünüz gibi bu da hazır. Evet, şimdi bütün ocaklarımı kapattım. Tavuğum hazır. Üstüne koyacağım konkase sos dediğimiz böyle iri doğranmış yeşil soğanlı fesleğenli sosumuz hazır. Diğer tarafta ekmeğimiz kızardı. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Ekmeğimi sunumda kullanacağım için şöyle tabağıma alıyorum ve tam karşısına koyuyorum. Bu hazır. Devamında burada gördüğünüz gibi sosum hazır. Şimdi geldik son işleme. Tavuk göğsünü aldım. Islık da çalamıyorum ha. Muhteşem olmuş. Koydum. Gördüğünüz gibi tavam hala soğuk. Çok bulaşık çıkarmamak gerekiyor. Biraz böyle gördüğünüz gibi yağından koyuyorum. Allah diyorum. Muhteşem kokular. Bakın gördüğünüz gibi domatesi çok öldürmedim. Bakın fesleğeni, yeşil soğanı ve domatesi. Yemek zaten şu anda bile yenir. Ben sadece küçük bir kaşar peyniri esprim var. Onu koyacağım. Yani şu yemek doya doya 2 kişiyi halleder. Şimdi burada tabii hafif bir şef artisti yapacağız. Kaşarı bir bu tarafa koyuyorum. Şöyle, genelde biz tabaklarda size de tavsiye ederim. Bir ürünü yani bunu mesela komple kaşar kapladığımız zaman açıkçası üstünde ne olduğu çok görünmüyor. Şöyle bir şey yapacağım ben. Biraz böyle sağına biraz soluna koyacağım. Şuradan da sarımsaklar ve domatesler görünsün. Kaşar eriyene kadar yaklaşık 2 dakika sonra fırına atacağım. 2 dakika sonra şurayı bir toparlayayım. Serviste birlikteyiz. Evet. Hemen tavuğumuzu çıkarıyoruz. Kaşarımız eridi.
Oo, görüyor musunuz sesi? Biz bu sesle besleniyoruz. Efendim bu tabak gerçekten çok tarz bir tabak. Aynen bizim yemek reçetesi gibi. Portland'ın kendi reçetesi Alamulite. Şimdi geldik en önemli yere. Efendim çıtır ekmeğimi alıyorum. Bu çok güzel olur bu yemek. Yani normal şartlarda tavuk göğsünü çok sevmeyiz hep beraber. Yani iyi soslanmadıysa yavan olur. Yani hasta yemeği falan derler. Ama burada konu değişiyor. Şuraya bir bakar mısınız? Tavuk göğsü. Ve tabii ki o en sevdiğimiz yer. Şöyle bir gezdirelim. Görüyor musunuz? Üstünden sosla döküldü. Şuradan yine böyle bu fesleğen yaprakların kokusuyla harika bir sunumda gerçekleşti. Bu yanında biraz da böyle fiyonk gibi olacak. Bol fesleğenli, bol domatesli, bol sarımsaklı bir tavuk göğsü. Bence tavuk göğsünü yani deriz ya biz terbiye etmek diye tavuk göğsünü en iyi böyle terbiye edebilirsiniz. Yoğurdu, sarımsağı, zeytinyağı, biberiyesi inanılmaz bir yemek olacak. Tabak da şık. Tamam olsun. Görüşmek üzere.